Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü. Ben de sizler için bugüne özel bir aşure tarifi hazırladım. Yıllardır yaptığım tam kıvamında berrak ve çok lezzetli bir aşure tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Aşure tarifimizin yapımına bir gece öncesinden bakliyatlarımızı ıslatmakla başlıyoruz. Kuru fasulyemi ve nohutumu ayrı ayrı tencerelere aldım. Bir kez yıkadıktan sonra üzerine geçecek kadar suyunu koyuyorum ve sonrasında ben bakliyatlarımın içerisine birer kaşık da un ilave ediyorum. Un ilave etmemin nedeni bu sayede bakliyatlarınız pişerken hem dağılmayacak hem de kabuklarından çıkmayacaktır. Bir taşım kaynatmış olduğum kuru fasulyemi ve nohutumu şimdi kapaklarını kapatıyorum ve böylece yarın sabah açmak üzere bir kenarda bekletiyorum. Şimdi de aşurelik buğdayımı tenceremin içerisine aktardım. Bu aşamada buğdayımızı mutlaka videoda gördüğünüz gibi böyle elimizle sürte sürte sarı suyu çıkana kadar en az 3-4 kez yıkayalım. Bu şekilde yıkayıp suyunu süzdürelim. Sarı suyu berraklaşana kadar bu işlemi yapmaya devam edelim. Bu arada seçmiş olduğunuz aşurelik buğdayın da kaliteli bir buğday olmasına özen gösterelim. Buğdayımı güzelce yıkadıktan sonra şimdi de üzerine su koyuyorum ve tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Ben aşuremin buğdayını bir gece öncesinde 15 dakika kaynatarak sonrasında demlemeye bırakarak yapıyorum. Ocağımın üzerine almış olduğum aşurelik buğdayımı gördüğünüz gibi 15 dakika kadar kaynattım ve şimdi kapağını kapatıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. Ertesi güne kadar içindeki buğday çok güzel kabaracak. Şimdi sizin de gördüğünüz üzere ertesi gün kapağımı açtım ve gördüğünüz gibi neredeyse içindeki suyun tamamını çekmiş ve buğdaylarım da çok güzel şişmişlerdi. Bu işlemi yaptığınızda aşurenizi daha kısa sürede ve daha çabuk bir şekilde hazırlayacaksınız. Tencerenin dibinde kalan bu suyu kesinlikle dökmüyoruz. Bu suyun üzerine diğer malzemeleri ekleyip kaynatmaya devam edeceğiz. Bir gece öncesinde unlu suda beklettiğim nohutumu ve kuru fasulyemi de ayrı ayrı tencerelerde kaynatıp güzelce pişiriyorum. Nohut ve kuru fasulyenin unlu suyunu döküyorum. Temiz su dolduruyorum ve sonrasında ayrı ayrı tencerelere alarak güzelce pişinceye kadar kaynamaya bırakıyorum. Bu arada aşuremin içinde kullanacağım çiğ bademi de güzelce kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Kaynar su içerisinde bekleyen çiğ bademler gördüğünüz gibi kabuklarından çok kolay bir şekilde soyulmuş oluyor. Şimdi kabuklarını da soyarak bademlerimi de bir kenara ayırıyorum. Şimdi de sizlere kullanacağım diğer aşure malzemelerimi göstermek istiyorum. 12 tane kuru incir kullanacağım. Burada 150 gram kadar kabuklarını soyduğum çiğ bademim var. Yine 150 gram kadar fındığım var. Fındığın bir kısmını ortadan ikiye bölüp kullandım. Yine aynı şekilde bir çay bardağı kadar kuş üzümü kullanacağım. Aşuremin içerisinde bir su bardağı da kuru üzüm kullanıyorum. Ben aşurenin içerisine portakalı çok yakıştırıyorum. Kışın kabuklarını doğrayıp dondurucu kısmına koymuş olduğum portakalın da kabuklarını yine içerisinde kullanacağım. Burada da yine küp küp doğranmış olan 150 gram kadar kuru kayısım var. Yine aşuremin içerisine 2 yemek kaşığı kadar da pirinç kullanacağım. Ayrıca 2 tane kabuk tarçın ve 10 tane de karanfilim var. Ayrıca aşuremin içerisine bir fiske de tuz ilave edeceğim ve son olarak da gül suyum var. Kenarda nohut ve kuru fasulyem kaynarken ben de bir taraftan kuru incirlerimi güzelce küp küp olacak şekilde doğruyorum. Kuru meyveleri aşurenin içerisine koymadan önce ben muhakkak küçük bir tencerenin içerisine alıyorum ve bir taşım kaynatıp o içerisindeki kara suyunu süzüyorum. Sizlerin de mutlaka bu işlemi yapmanızı öneriyorum. Aksi halde aşurenizin rengi kararacaktır.
Şimdi aşurelik buğdayımın içerisine nohutumu ve fasulyemi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi içerisine koyduğum un sayesinde pişerken kuru fasulyem de nohutum da hiçbir şekilde dağılmadı ve kabukları da çıkmadı. Ayrıca kabuklarını soyma işlemi de yapmadım. Pişen kuru fasulyemi ve nohutumu buğdayımın üzerine ekledikten sonra üzerine 3 litre kadar içme suyu koyuyorum. Güzelce karıştırıp buğdayımı, nohutumu ve fasulyemi bu şekilde ocağımın üzerinde kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi diğer ocaklarda da kuru meyvelerim kaynıyor. Onları da bir taşım kaynatacağım ve sonrasında sularını süzüp kenara alacağım. Aşurenizin berrak kıvamda kararmayan bir aşure olması için mutlaka kuru meyvelerinizi güzelce yıkayın ya da sıcak suyun içerisinde bekletin. Ben bir taşım kaynatıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi bu kara sularını da süzüyorum ve süzgeç içerisinde bekletiyorum. Kaynatmış olduğum kuru meyvelerim kenarda beklerken ben bir tane elmanın üzerine de gördüğünüz gibi karanfilleri batırıyorum ve bunu da yine aşuremin içerisine atacağım. Aşurem kaynamaya başladı. Kaynayan aşurenin üzerinde bu şekilde beyaz köpükler oluşuyor. Bu köpükleri de mutlaka bir kaşık yardımıyla sıyırarak almalıyız. Aşuremiz kaynamaya başladıktan sonra pirincimi de yine içerisine ilave ediyorum. Bir kez yıkadım, onu da tekrar üzerine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ben aşuremin içerisinde kesinlikle süt kullanmıyorum. Tüm bakliyatlarımı güzelce yıkadığım için ve kuru meyvelerimi de bir taşım kaynattığım için aşurem kararmıyor ve çok güzel bir kıvamda oluyor. Karanfil batırdığım elmamı ve 2 tane de kabuk tarçınımı tenceremin içerisine atıyorum ve bu şekilde aşuremi kaynatmaya devam ediyorum. Aşurelik buğdayla birlikte nohut ve kuru fasulyem 15 dakika boyunca kaynadı. Bu aşamada üzerine meyvelerini ilave ediyorum. Kuru kayısımı, kuş üzümümü ve kuru üzümü ekledim ve son olarak da içerisine portakal kabuklarını da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. Ben aşure tarifimin içerisinde hazır doğranmış kayısı kullandım. Ama sizler diğer kayısıdan kullanacaksanız onu da mutlaka doğradıktan sonra bir taşım kaynatın lütfen. Bu arada tarçın batırdığım elmam sıcaklığa dayanamadı, biraz ezildi. Onu içerisinden çıkardım ve bu aşamada içerisine kabuklarını soyduğum çiğ bademimi ilave ediyorum. Çiğ bademi ilave ettikten sonra şimdi güzelce karıştırıyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. Mis kokulu bir aşure olması için ben içerisine 1 yemek kaşığı kadar da gül suyu ilave ediyorum. Eğer sizler elinizde yoksa koymaya da bilirsiniz. Ama ben bu şekilde bir kaşık da mutlaka gül suyu kullanıyorum. Yaklaşık 25 dakikadır aşurem orta ateşte kaynamaya devam ediyor. Ben bu aşamada içerisine şekerini ilave ediyorum. Şekeri yaklaşık 800 gram kadar kullandım. Sizler damak tadınıza göre şeker miktarını dilerseniz arttırabilir ya da az şekerli seviyorsanız da azaltabilirsiniz. Ben böyle kenarından alıyorum. Biraz kenarda soğutup tadına bakıyorum. Eğer şekeri azsa ilave ediyorum. Ama bu verdiğim ölçülere göre 800 gram şeker kafi geldi. Tuzunu da ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve aşuremi kaynatmaya devam ediyorum. Aşurenin içerisindeki malzemeler tamamen sizin zevkinize kalmış. Dilerseniz sevmediğiniz malzemeler varsa onları çıkartabilirsiniz ya da eklemek istediğiniz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ama ben içerisine ceviz kesinlikle eklemiyorum. Çünkü ceviz aşureyi karartıyor ve kuru inciri de en son ilave ediyorum. Yani böyle kapatmaya yakın son 1 dakika kala falan kuru inciri ilave ediyorum. Bu arada elmaya batırdığım karanfilleri ayrı bir cezvenin içerisine aldım ve cezvede kaynattıktan sonra bir süzgeç içerisinde süzerek sadece suyunu da aşuremin içerisine ekledim. Bu aşamada içerisine şimdi de fındıklarımı ilave ediyorum. Ben fındığı en son ekliyorum ki böyle kıyır kıyır tadı daha çok hoşuma gidiyor.
Şekerini eklemiş olduğum aşuremi 10 dakika boyunca kaynattım ve artık ocaktan indirme vakti geldi. Ve son olarak da içerisine güzelce yıkayıp kaynatmış olduğum kuru incirimi ekliyorum. Kuru inciri mutlaka en son ekleyin ki aşurenizin böyle rengi kararmasın. Böyle son 1 dakika kala ben kuru incirimi de ekledim. Güzelce karıştırdım ve sonrasında artık ocağımın altını kapatıyorum. Bu arada ben aşuremi orta ateşte yavaş yavaş kaynattım ve toplamda 40 dakika boyunca kaynatmış olduğum aşurem artık hazır. Son olarak içerisindeki kabuk tarçınları da çıkartıyorum. Aşurenizi kapattığınızda mutlaka sulu bir kıvamda olmasını sağlayın. Böyle koyu bir kıvamda olursa sonrasında daha da koyulaşacaktır. Ben 3 litre su ilave ettikten sonra bir daha su ilave etmedim. Bu kıvamda olması yeterli oldu. Şimdi ocağımın altını kapatmıştım. Kapağını da kapattım ve yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendirdim. 10 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum aşuremi artık servis kaselerime ve dağıtacağım kapların içerisine döküyorum. Aşureyi kaselerimizin içerisinde bölüştürdükten sonra yine mutlaka böyle üzeri kabuk tutuncaya kadar bekletelim. Hemen süsleme işlemi yapmayalım. Aksi halde üzerine koyacağımız süslemeler içerisine batabilir. Ben süsleme için Hindistan cevizi, kuş üzümü, biraz kırık fındık ve kuru düt kullanıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde yine üzerlerini süsleyebilirsiniz. Bugün sizlere her sene yaptığım tam kıvamında ve çok lezzetli bir aşure tarifini paylaşmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Muharrem ayının hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.